Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en iyi dönerini yiyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne kanka. Komik mi? Reis'i zaten buradan görebiliyoruz. Tramvaya da çok yakınmış. Tramvaya çok yakın, ulaşım hatlarına çok yakın. Hepsine yakın zaten. Evet. Bakalım mikrofon işe yarıyor mu onu da göreceğiz kanka. Hani rüzgar. Nereden çıktınız? Hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Engelliyor mu? Bakalım. Kanka kaldırma Çok fena bir rüzgar var. Evet arkadaşlar, dönerci Sadık Usta. Şimdi girişimizi yapacağız. Evet, dönerlerimiz geldi. Bugünkü ilk durağımızdayız. Dönerci Sadık Usta'dayız. Ben buraya her zaman geliyorum baba. Yani İstanbul'a dışarıdan bir misafirim geldiğinde falan direkt buraya geliyorum. Bakalım nasıl. Şimdi bakalım beğenecek misin? Dolu dolu gözüküyor. Kanka bu soslar moslar bunda yok. Tamam mı? Sadece et. Giriş o. Şöyle içeriğini de gösterelim. Yakalayamadınız. Domates, biber sadece. Geri kalan full et. Bir şey sorayım, ekmeği nasıl? Çok iyi. Baksana. Ben bir de buranın ekmeğini bölüyorum. Normal ekmek değil, ne ekmeği bilmiyorum. Ekmeğin üst kısmı falan zaten farklı olduğunu gösteriyor. Ben sade istedim. Suna sadece gelecek. Gayet iyi. Ya şimdi biliyorsun soslu dönerler çok popülerleşti. İnanılmaz. Tamam, hani itibarsızlaştırmak istemiyorum onları. Neden? Kim lan bu? Çünkü öğrencilik döneminin her şeyiydi. Onlar sayesinde hayatta kaldım yani. Ama bu sade dönerde bir desteklememiz lazım yani. Bıyıkları bilerek bıraktım ayranla. Bir de benim iyi dönerci şeyim var kanka. Bir kuralım var. Nasıl? Ayranı görüyor musun kanka? Evet. Kase gibi. Hani bir büyüğü kavanoz mesela, anladın mı? Yani adamların şundan derdi yok. Ayrandan kâr edin. Ayrandan da kâr edecek. Bunu olan dönerci genelde döneri yiyor. Ve ayrandaki köpük. Benden ama ayrandaki köpük. İstersen izleyicilerimize gösterebilirsin Enes Hocam. Bu arada Enes Hocam da tatlı gurmesidir. Güzel bir tatlıcı bulup tatlıyı yiyelim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bunun köpüğünü böyle. Köpüğünü böyle diye çekiyorsun baba. Hiç bakma. Oh yarasın. Of, inanılmaz. Bu arada ortada biber de var. Klasik. Ama bugün geldiğimiz için ben pek bibere girmek istemiyorum ama. Yemeğe devam edelim. Yemeğe de var. Videonun bir kısmı da ASMR oldu bu arada. Çatır çatır. Ya ekmek şey harika ya. Ekmek ve o sadelik. Bir de burası dana etiyle kuzu etinin karışım olarak yapıyor. Bu kesilen döner, buna hiçbir şey katmamak lazım. Benim sadeyi sevmemin sebeplerinden biri de bu. Ya tamam domates, biber belki yiyemiyorum ama sade yiyince o eti tadı daha iyi anlıyor. Öbür sos falan olunca falan Ama o da onun da itibarsızlaşmayalım yani. Öğrencilik döneminde benim hayatımı kurtardı onlar ya. O soslu dönerler baba. Gramajıyla. Bakın bu arada yayık ayrımını göstermedim arkadaşlar. Şöyle köpüğüne falan bakabiliyorsun. Höpürtü. özellikle Hatay sosu mesela. Hatay sosu. Bir zamanlar hayatımızı kurtardı ya. O olmasa belki de yiyemeyecektik bir şey. Hala da yeriz yani. Peki tavukçu musun, etçi misin? Ben genelde tavukçuyum. Yakaladım lan seni.
Sen de fakirsin değil mi? Ama iyi bir et olursa da yeriz tabii. Üç çeyreği ben daha büyük bir ekmek olarak düşünmüştüm ama Normal ekmekten olmadığı hani için. ekmeği biraz ince. Yani. O yüzden yarım yemek isteyenler üç çeyrek daha uygun. Ekmeği farklı olduğu için arkadaşlar. Hani yarım yiyorsanız 3 çeyrek isteyebilirsiniz. Bu arada güncel fiyatları da söyleyeceğim. Zaten burada yazıyor. Fiyatları bana çok uygun geldi. Yani burada yazan fiyat normalde dışarıda yediğimiz tavuk döner fiyatı gibi bence. Hiç yani et döner fiyatı gibi değil. Yani bu kadar iyi olmasına karşın fiyat da iyi diyorsun yani. Gayet uygun. Yani bunun 2 katı olması lazım. Dışarıda öyle diyebiliyorum çünkü. O kadar diyorsun. Tabii. Şöyle arkadaşlar güncel fiyatları da gösterelim. Şu anda 1 Mayıs 2026 fiyatlar bu şekilde. Evet, fiyatı. Doyuruculuğu nasıl bence? Bence gayet iyi. Ben tatlıda doymuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben doyan bir insanım. Beni böyle tanımayın. Yemekte az yedim. Yani bir tabak. Hadi çok sevdiğim bir şey varsa 1,5 tabak. Max böyle dolu dolu olmayan 2 tabak yani maksimum. Maalesef. Ama ben özellikle abur cubur tatlı şeylerde midemin sonu yok. O zaman bir gün böyle abur cuburları böyle masaya koymalı. Cümle de kuramadım. Dünden beri bir şey yemedim. O kadar. Sabah bir çiz attım anca. Sen sanki hızlı yiyordun. Bugün yavaş mı kaldın? Tadını çıkara çıkara yiyorum. Çünkü Her zaman et yemiyoruz. Çünkü neden? Dönerci Sadık Usta. Eti güzelmiş bu arada. Gerçekten beğendim. Böyle şey vardır. Böyle hamburger sevenler. Hani normal Ben de çok hamburgerin severim. içi etten bakılır ya, puan ona göre verilir, şey yapılır. Ama böyle gurme hamburgerciler şey yapar böyle mesela. Ekmeğini de şey yapar, laf atar. Ekmeği de iyi olması lazım falan da. Benim burada en detaylı şeylerden bir tanesi ekmeğinin çok iyi olması. Ekmeği gayet güzel. Bir de fark ettin mi, yağı çok iyi. Yani normalde şimdi bir fırına gitsek bu kadar taze ekmek bulamayabiliriz belki. Belki de. Bunu da galiba ısıtıyorlar. Ben öyle anladım yani. Bakın Baksana ya. taze. Şöyle biraz daha yakından gösterebiliriz izleyicilere de. Bakın şu kısımlara da bakın. Ya çatır atalım da. Hiçbir nimet israf edilmemiştir. Sonuna kadar yeriz. İnternette birkaç yorum gördüm. Demiş ki yağ oranı fazla. Ya zaten yağlı olur ya. O ekmek böyle yağ emecek. Yok. Bence yağ güzel yani. Sen fazla mı görmedin yoksa? Yok. Ben denk gelmedim. Bence o ekmeğin Üstüne yağ yağ emmesine bir problem yok bence. Yani böyle yağlı bulmuş mesela. Diyor ki yağlı. Yağlı olur yani bence. Hatta böyle ekmek biraz yedi mi o yağ güzel olur. Bak sende de mesela gözüküyor şu an. Ben tabii bitirdim hemen. 2 dakikada. Hatta içine tereyağı falan bile dökülse Ama sen İskender'i anlatmaya başladın. Hani bu yorum yazan adama bunu yapsalar büyük ihtimal. Yayla çorbasını içerken revaniyi kesiyorsun ya. Ya şu ayran da fena. Bir de yayık ayranda şey oluyor genelde mesela. Ben çok içiyorum dışarıda. Hani genelde açık içerim yani. Çay içer misin? Olur. Olur yeriz. Sağ olun. Şunu da koyayım isterseniz. Yayık ayranın köpüğü az oluyor biliyor musun? Herkes yapıyor yayık ayranı. Buradaki köpüğe ben bayılıyorum. Böyle fık diye çekebiliyorsun. O da ayrı bir güzellik. Bence. ayran gayet yeterli ya. Gayet. Yani bardağı falan gayet yeterli. Ya bir tane böyle Osmanlı böyle temalı bir bardak var ya, genelde onu kullanıyorlar. Mesela diğer dönerciler yani.
Orada da acayip gramajı az oluyor ayran. Yani 2 ısırık alıyorsun dönerden, ayran bitti babacığım. Yani ayrandan kâra geçmeye çalışmıyorum ama bana koy, kavanozu ver. Bana bu istiyadı ver. Yani ben oturduğum masaya zaten parasını vereceğim. Hani bana ayranı sakın ver. O kadar güzel ki bitiremedim. Hep pozitif bakmak deyince de bu arada arkadaşlar biz ikimiz de psikolojik danışmanız. Enes hocam da psikolojik danışman. Belki benim kanal açıklamamı okumuşsunuzdur. Benim psikolojik danışman olduğumu biliyorsunuzdur ama Enes hocam ilk defa kanalda görüyorsunuz. Tatlı gurmesi artı LinkedIn'de öyle yazıyor. Tatlı gurmesi artı psikolojik danışman diye yazıyor. Evet, bu dönerin üzerine bir çay. Gider. Evet, ödü vardı. 1.300.000 yazmışsınız. Tamam. Ama çayı sınıfta kaldı galiba. Harbi mi diyorsun? Harbi. Ama bu ücreti dahil değil, öyle düşünerek. Çayı şekerli için. Tavsiye yedim. Sen sorumluluk. Gurmeden yorum geldi. Sen normalde şeker içiyordun sanki peyi. Uzun bir süredir içmiyorum. Yani Öyle bir cevapladın ki uzun bir süredir içmiyorum. Amerika'ya gittikten sonra bunu her tamam. bunu bir diyetin başlangıcı olarak görüyorum. Yani her şeyi yapamıyorum ama belki bununla başlayabilirim. Bunu başaracağım bulsun. Şey mi? Hedefe Yapıyorum giden ama. yolda küçük Yapıyorum amaçlar da. belirleyerek. Yani alıştırdım da kendimi. Bulunduğumuz ortamda şeker aramak falan bir tık zor oluyor. Direkt şeker sanmıyorum. Onun bir havalı yanı da var yani. Ben şeker kullanmıyorum. Marjinal böyle hani. Tabii evet. Niye öyle bir şey var acaba yani? Şeker Hatta kullanmak ben, iyi insanım. ben şey de almam mesela. Hani çay tabağı falan da. Acaba bardak bizim için yeterli. Bana çok itici gelirdi ama biz de şeker istetince demek ki yapılabiliyormuş yani. Ha, öyle insanlar mı? Hani şekersiz hani. Evet. Lan oğlum hani iç burada. Şu mereti de şöyle iç gibi hani. Aynen buna bu kadar havalı davranma diye. Ama o hayatı tadınca hani dönemiyorsun. Ama bugün onu bozdun. Ama şöyle düşün, çay Maalesef. ikram. Maalesef. İkram yani ikram hani. Bence değerlendirmeye alma ama alacaksan da bilmiyorum. En son burada puanlama yapacağız. 10 üzerinden. Puanlama. 10 üzerinden. Yani yemekteyiz. buçuğu da verebiliyorsun Nasıl şimdi. şimdi? Ya yemekteyse şöyle bir şey var şimdi. Parayı sen kazanmak istediğin için hani milletin hakkına girme falan var anladın mı? Hani bunda öyle bir şey yok yani. Biz sonuçta bir kazancımız yok yani içerisinden. Çok objektif olabilirsin. Yani. Biz şimdi video çekiyoruz diye bu dönerler bedava değil mi? Onların bir kanalın 1200 takipçisi var kanka. O zaman kanala bir like. Lütfen. Bak beni nerede düşürüyorsun? Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın Evet. Enes Hocam çok güzel bir yere değindi. Bak şu garibanı doyurun dedi. Evet ekmek çıtır olunca da her tarafımıza dökülüyor. Kanka sen de iyice gurmeye döndün ha. Yani bunu yoruma katmazsın umarım. Evet. Yani şey 0.25 hani çok çıtırdadı. O yüzden üstün bir şey oldu. Evet çıtırdaması iyi bu arada. Bence de. Mikrofonları aldım bilmiyorum bu arada çıtırdamayı ama. Bence almıştır. Sadece çıtırdama değil şapur şupuru da almışlardır. Onu aldıysa çok daha iyi olur. ASMR'cilere özel. Doğru söyleyebilir miyim? Umarım onun bir kötü versiyonu var onu söylememişimdir yani. İnşallah. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Puanlamanın daha objektif olması için bunu dışarıda yapacağız. Evet. Aynen. Peki dünyanın en iyisi mi? Şimdi dünyanın en iyisi diye düşünürsek ben dünyada et dönerde ve tavuk dönerde bizle yarışacak bir ülke tanımıyorum. Hayda ben de bizi gömeceksin zannettim bak işte aynı zamanda milliyetçi hani. Hani şey diyeceksin Almanya daha iyi ya bunların marulu. Almanya'da bu işi yapanlar Türkler. He mesela oradan gidelim Hani diyorsun. o yüzden. Evet şimdi dışarı çıktık yemeğimizi bitirdik. Abi ne diyorsun 10 üzerinden kaç? Ama sebebi de önemli. Evet 10 üzerinden bence 8. Peki 2 Yani. puan nereden kırdın abi? 2 puan nereden kırdım? Evet fiyat olarak fiyatı gayet makuldü. Ama
ekmeği biraz daha dolu dolu olmasını isterdim. Yani. Gramaj düşüklüğü mü Evet, diyorsun? bir tık daha gramaj düşük. Ama tat olarak bence tadı gayet iyiydi. Ekmeği iyi dedin. Yağ ile Bir de alakalı. He. ortam olarak. Yani geçici olsa da bulunan ortam biraz küçük geldi bana yani dardı biraz. Biraz daha böyle rahat bir Biraz fan alan film fon olabilir. yorumlara geçtim biraz yani hani böyle yemekteyizdeki şey gibi. Ortadaki süsü beğenmedim. Bu misafire koyulmaz diye yorumları olmaya başladı şu an. Çayı musluk suyundan yapmışlar böyle. Yani musluk suyu değil, buzlu su ya. O yüzden Ama çay ücretsiz hani oraya bir detay ekleyelim. Yani ne Arkadaşlar kadar ücretsiz ücretsiz içiyorsun. olsa da. Olsun ücretsiz olsa düzgün diyelim. olsa da Bence 8 puan iyi verdin bence. yani 8 iyi ya. Bence de 8 iyi. Ben zaten çok sevdiğim dediğim gibi şehir dışından arkadaşlarım geldiğinde kesinlikle dönerci Sadık Usta'ya gidiyorum ben. O yüzden benim puanım objektif olmamış mı oluyor tam olarak bilmiyorum. Ama ben de 8.75 diyorum ya. Ya bu nokta 75. Sokuz bak şimdi dur ama açıklaması var. 8.75. Neden 9 değildi 8.75? Ya şimdi bir puan belki şey olabilir. Dediğin gibi ben de hani et daha fazla olabilir yalan yok. Hani ekonomi ne Yani, kadar şey de olsam. Ya ucuz, çok ucuz yani. Şöyle 3 çeyrek bir ayranı biz ne kadar verdik? 395 miydi? Tabii ya bence 395 bayağı arkadaşlar. ucuz yani. Fiyat Normalde anlamında da bu- iyi. Fiyat yine çıkacak. Normalde bu tavuk yersin bununla yani. Ona rağmen Aynen tabii tavuk yersin buna. Tavuk dürüm ayran yersin. Ama et yedik o paraya. Tabii ki para olarak ucuz ama yine de yine de gramajı bir biraz yüksek olabilir. yüksek olabilirdi. Ya da biz şunu da yapabilirdik belki. Hani biraz daha fazla koyun, işte ekstra para verelim gibi bir şey yapabilirdik. O da bizim acemiliğimiz O diyelim. da bizim acelemiz oldu. Tam ekmek derdik hani. Var mıydı öyle bir seçenek bilmiyorum ama. Ya yok, Yakaladım lan seni. Sen de fakirsin değil mi? ekmekle alakalı değil de içinin doluluğuyla alakalı bir şey He, verebilirdik bir şey yani. yapabilirdik. Hani Tabii. ekstra gerekirse vereceğiz kardeşim parasını gibi hani bir şey yapabilirdik. Öyle bir şey olabilir. 25 de senin dediğin gibi birazcık ortama şey yaptım. Hani çünkü onların eski mekanı da biraz böyle dardı. Hani ben orayı da biliyorum. 25'te hadi oraya vereyim Sen dedim. az kırmışsın. Ama çünkü asıl amacım benim yemek olan yerde şey yapma. Şimdi sen biraz yemekteyiz, parayı kazanmaya çalışan kafaya girdin. Hani ortada para vermiş gibi hani ortadaki söz misafirlere konulmaz Hayır, diyen. hayır Hani şeyler aslında yok. orada da konunun başına nasıl başladık? Hani dünyanın en iyisi mi diye sordun ya. He, nasıl dünyanın en başladık iyisi mi? aslında? Çünkü Şimdi video başlığı öyle olacak yani. evet. Şöyle değerlendiriyoruz. Yani ne dedik? Bizim Türkler döner işinde, özellikle tavuk döner, et döner işinde bence bir numaradır. Yani dünyada Abi tabii en iyisi. yani. Ona şimdi 2 dersek vallahi videoyu Evet, kapatamayız. Şimdi Hani şöyle, şimdi böyle düşündüğümüzde bu tip döneri yapan bence bir kişi yoktur. Birden fazla kişi vardır. O yüzden burayı dünyanın bir numarası yapmak çok gerçekçi gelmedi benim bana. için öyle baba. Ben onu söyleyeyim şimdiden de. Biraz duygusal bir bağ seziyorum ben. Objektif Henüz bakamıyorsun. bende öyle bir bağ yok. Abi bir daha psikolojik danışmanla gelmeyelim şeye. Hani o çünkü şey de yapıyor, analiz de yapıyor, biz analiz istemiyoruz. Subjektif davranmak istiyoruz, objektif değil bu kanalda. Subjektif. Evet bu arada dönerle alakalı anımı da anlatmak isterim. Ha evet o anın çok Evet, önemli. biz- Bu arada elim kopuyor kanka hani biraz hızlı olsa. Biz Balkanlara gittiğimizde gümrükten geçmek için bizi bayağı durdurdular. Herkes geçti. Uçaktaki herkes dağıldı. Bizi durdurdular. İşte pasaportumuzu aldılar, incelemeye gittiler işte vesaire. Bakmaya başladılar. Bizden, biz tabii anlayamadık. Bizden bir şeyler talep ediyorlar. Yani ekstra. He. Gümrükte ekstra bir indiregendi. şeyler talep ediyorlar. Beni görünce biraz da göbek olması hasebiyle Türk, kısa boy ve göbeği görünce sen dönerci Orada böyle bir şey değil mi? evet. Böyle de bir anım var. O yüzden yani bence Peki sen dönerci dünyanın dedi bir mesela. numarasıdır Yani Türkiye'de. sen dönerci dedi mesela yani senden döner mi rüşvet alacaktı aslında? Ya aslında Dönerci sen hani yani. şöyle döner işi mi yapıyorsun falan oraya getirdi. getirdi hani. Bizden baklava istedi. He. Baktılar çantamızda baklava yoktu. Ha yoksa verecektiniz yani. Yani olsa belki ikram ederdik ama Ya Balkanlarda cebinizde buradan çıkaracağımız bu hikayeden şey baklava falan veya bir döner hani. aslında ben buraya gelmek istemiyordum. Türklerin dönerde bir numara olmasını söylemek istiyordum ama bu da bir çıkarım. Bu da bir için. Neyse güzel kapatmış oluyoruz. Nasıl? Kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.